Mükemmel olmaya çalışırken kendini kaybeden bir kızın hikayesini izlerken asıl sahnedeki kim gerçek artık bilemiyorsun. Aronofsky bu filmde sana bir bale anlatmıyor. Bir insanın aklının içinde o akıl çatlarken seni de yanına alıyor. Natalie Portman, Kuğu Gölü'nde başrolü kovalayan dansçı Nina'yı oynuyor. Masum beyaz kuğuyu kusursuz çıkaran ama karanlık siyah kuğuyu içinde bir türlü bulamayan bir kız. Yönetmen ondan iki kuğuyu da hem ışığı hem gölgeyi aynı bedende ister. İşte tüm gerilim bu imkansız istekten doğuyor. Darren Aronofsky'nin psikolojik gerilim ve korkuyu aynı potada erittiği film tam burada mükemmel olmak denen şeyin bedelinde seni yakalıyor. Filmin gerçek gücü ne gördüğünden asla emin olamaman. Aronofsky kamerayı sürekli Nina'nın omzuna yapıştırıyor. Sen de onunla beraber aynalara, koridorlara, kendi yansımana takılıyorsun. Bir an gerçek sanıyorsun. Sonra o gerçek elinde dağılıyor. Portman'ın yaptığı şey ise tek kelimeyle ürkütücü. Kırılgan bir kızın yavaş yavaş içten içe çözülüşünü ne bir an abartıp ne de soğutarak taşıyor. Yüzündeki o sürekli gerginlik, o yetememe korkusu sahneden taşıp sana geçiyor. Film boyunca rahatsız oluyorsun ama gözünü de bir türlü ayıramıyorsun. Şimdi rakip incelemelerin neredeyse hiç değinmediği bir şey. Siyah kuğu yoktan var olmadı. Japon yönetmen Satoshi Kon'un 1997 yapımı animesi Mükemmel Mavi ile yani Perfect Blue ile ürkütücü derecede aynı yerden besleniyor. Aynaya bakıp orada bambaşka birini görmek, kimliğin yavaşça ikiye yarılması, o meşhur banyo sahnesi. Aronofsky bunları boşuna hatırlatmıyor. Perfect Blue'nun yeniden çevrim haklarını yıllar önce kendisi almıştı. İki filmi yan yana koyduğunda siyah kuğunun aslında ne kadar derin bir kökten geldiğini görüyorsun. Bu çoğu kişinin gözden kaçırdığı koz. Bir de müziği var. Clint Mansell, Tchaikovsky'nin o herkesin bildiği Kuğu Gölü'nü alıp tersine çeviriyor. Tanıdık melodiyi bükerek, çatlatarak Nina'nın çöküşünün sesine dönüştürüyor. Kulağın güzel diye beklerken, müzik tıpkı kahramanımız gibi yavaşça bozuluyor. Çünkü film aslında dansla değil, bedelle ilgili. Kusursuzluk takıntısının insanı nasıl içeriden yiyip bitirdiğiyle. Aronofsky bunu beden korkusuyla, yani o tüyleri ürperten fiziksel sahnelerle anlatıyor. Sanatın peşinde kendini yok etmenin somut, etten kemikten haliyle. Peki bu film sana göre mi? Yavaş yanan, içine işleyen, seni huzursuz bırakan filmleri seviyorsan, karakterin aklında geçen bir gerilimden zevk alıyorsan bayılacaksın. Aronofsky'nin Requiem for a Dream'ini, Perfect Blue'yu ya da The Machinist gibi insanın kendi içinde kaybolduğu filmleri sevdiysen tam senlik. Ama dürüst olayım, bu rahatsız edici bir film. Beden korkusu var, ağır psikolojik sahneler var. Hızlı tempolu bir aksiyon ya da hap gibi bir korku arıyorsan burada onu bulamazsın. Rahatsız olmaktan hoşlanmıyorsan uzak dur. Kararım net, izle. Bunu rahatça söylüyorum. Çünkü Natalie Portman bu rolle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Ve filmi izlediğinde o ödülün neden hak edildiğini saniye saniye anlıyorsun. IMDb'de 8.0, eleştirmenlerin de büyük çoğunluğu arkasında. Üstelik bunu görkemli setlerle, koca bütçelerle değil, sadece bir kızın yüzüne ve bir aynanın içine bakarak başarıyor. Bu, izledim ama hatırlamıyorum denen filmlerden değil, günlerce aklında kalan, seni rahatsız ettiği için hatırladığın türden bir film. Bu kanalda her film için izlenir mi, izlenmez mi sorusunu dürüstçe yanıtlıyorum. Faydalı buluyorsan abone ol, zile basıp tüm bildirimleri aç. Beğenmen ve kısa bir yorum bırakman bu videoyu çok daha fazla kişiye ulaştırır. Bana da şunu yaz. Sence Nina'nın gördükleri gerçek miydi yoksa hepsi aklında mı bitti?